Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere bonibonlu kurabiye tarifi vereceğim. Özellikle çocukların bayılacağı bir tarif oldu. Çikolata parçalı kurabiyeyi her zaman çok severim. Favori kurabiye tarifim. Bu sefer de bonibonlusunu yaptım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. İlk olarak kabıma oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımı almakla başlıyorum. Tereyağının güzelce yumuşamış olması gerekiyor arkadaşlar. İyice yumuşayan tereyağımı aldıktan sonra üzerine şeker ilave edeceğim. Esmer şeker ve beyaz şeker karışık olarak kullanacağım. Eğer esmer şekeriniz yoksa sadece beyaz şeker kullanarak da yapabilirsiniz. Şekerlerimi ilave ediyorum. Şeker ve tereyağı hafif böyle beyazlaşıp krema kıvamına gelene kadar bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra içerisine bir adet oda sıcaklığındaki yumurtamı ilave ediyorum. Eğer yumurtayı ekledikten sonra çok fazla karıştırırsanız bu kurabiyelerinizin daha sert olmasına neden olacaktır. Bu yüzden yumurtayı ekliyoruz ve sadece karışana kadar karıştırıp bırakıyoruz. Çok fazla çırpmıyoruz arkadaşlar. Şimdi unumu ilave ediyorum. Unumu eleyerek ekliyorum. Arkadaşlar tarifin ölçüleri tam ölçüdür. Lütfen daha fazla un ilavesi yapmayın. Hamurumuz böyle çok normal kurabiye hamurları gibi değil. Biraz daha yapışkan bir kurabiye hamuru olacak. Elimizle yoğurmayacağız. Spatula ile toparlayacağız. Un miktarı yeterli ölçüdedir. Fazla ilave yapmayalım. Açıklamalar kısmında hem bardak ölçüleri hem gramajlar var ama pastacılıkta her zaman gramajlar çok önemli olduğu için gramaj ölçülerine uymanızı tavsiye ediyorum. Eğer evinizde hassas tartı yoksa tabii ki bardak ölçüsünü kullanmak durumundasınız ama zaten çok uygun fiyatlılar, bir tane edinmenizi tavsiye ederim. Şimdi çikolatamı ilave edeceğim. Dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Tercihinize bağlı, hangisini seviyorsanız. Çikolatayı arkadaşlar damla çikolata kullanmazsanız çok daha iyi olur. Böyle bir paket çikolata aldım ben, kare çikolatalardan. Onları küçük küçük parçalara ayırıp harcımın içerisine o şekilde ilave ediyorum. Biraz da bonibon ekledim, 2 yemek kaşığı kadar. Biraz ayıracağım bonibondan. Hepsini ilave etmeyeceğim. Daha sonra fırından çıktıktan sonra üzerine iliştireceğiz kalan bonibonları. 2 yemek kaşığı kadar ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada yine sadece karışana kadar karıştırıp bırakıyorum. Çok fazla karıştırmıyorum arkadaşlar. Çikolata erirse eğer rengini hamura verecektir. Bunu istemiyoruz. Sadece karışana kadar karıştırıp bırakıyorum. Harcım da bu şekilde. Şimdi içerisine vanilya ekliyorum, bir paket. Biraz tuz, bir tutam ve karbonatım var. Onu da ilave edip şöyle kabaca karıştırıyorum. Vanilya, karbonat ve tuzu çikolata ve bonibonları ilave etmeden eklerseniz çok daha iyi olacaktır. Ben unutmuşum. Bu yüzden böyle biraz sona kaldı ama hiç problem değil. Hemen ilave edip kabaca karıştırıyorum. Tamamdır. Evet, şekil verme aşamasına geçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi kurabiyelerimizi şekil verdikten sonra top halinde tepsiye dizmek, üzerine kesinlikle bastırmamak. İkinci en önemli nokta da kurabiyelerimizi tepsiye aralıklı bir şekilde dizmek. Çünkü kurabiyeler fırına girdiği zaman yayılmaya başlayacak, yayılan bir kurabiye olduğu için eğer çok birbirine yapışık yapışık bir şekilde dizerseniz pişerken yayılacak ve birbirlerine yapışacak arkadaşlar. Bu yüzden aralıklı dizmek çok önemli bu kurabiye için. Ben böyle biraz daha o içindeki nemli dokuyu sevdiğim için 40 gramdan tarttım. Dilerseniz daha küçük yapıp 30'lar gramdan da tartabilirsiniz arkadaşlar. Aralıklı olarak dizdim. Şimdi buzdolabının +4 kısmına gönderiyorum. Yaklaşık bir 5-10 dakika boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra fırına vereceğim. Bu noktada buzdolabında kalma süresi ne kadar uzarsa kurabiyelerinizin yayılma oranı o kadar azalacak, daha az yayılacak. Bu yüzden çok aşırı bekletmeyin buzdolabında. Şöyle 5-10 dakika beklemesi bizim için yeterli olacak. Kurabiyelerimi buzdolabından çıkarttım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımda yaklaşık 12-15 dakika arası pişirmeye göndereceğim. Arkadaşlar 15 dakikayı kesinlikle ama kesinlikle geçmeyin lütfen. Çünkü kurabiyeleriniz kurur. Çok iyi bir kıvamda olmayacaktır. Çok kısa sürede pişen bir kurabiye. Lütfen pişirme süresine çok dikkat edelim. Gerekirse bir kronometre tutmanızı tavsiye ediyorum bu kurabiyeler için. Zaten bu tarifi yaptıkça kendinize uygun pişirme süresini bulacaksınız. Eğer içerisinin nemli yapısını daha çok seviyorsanız daha az pişirirsiniz. Eğer o nemli yapıdan çok hoşlanmıyorsanız biraz daha fazla tutarsınız. İçerisini biraz daha kurutmuş olursunuz. Ama 15 dakikayı yine de geçmeyin lütfen.
Kurabiyelerin fırından çıkar çıkmaz bir kase yardımıyla hemen kenarlarını şöyle biraz yuvarlaklaştırıyorum. Sıcak olduğu için bu işlemi yapabiliyoruz. Soğuduğu zaman yapamıyor olacağız. Yine fırından çıkar çıkmaz hemen üzerlerine bonibon iliştiriyorum. Dediğim gibi bu işlemi sıcakken yapmanız gerekiyor. Soğuduktan sonra üzeri kuruyacağı için bonibonları üzerine koyamayacaksınız arkadaşlar. Sıcağı sıcağına hemen iliştiriyorum üzerlerine. Şimdi kurabiyelerimi daha fazla pişmemesi açısından tepsiden çıkartıp bir tel ızgarada soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra servise hazırlar. İsterseniz ılık da tüketebilirsiniz tabii ki, tercihe bağlı bir şey. Bir bardak sütle de çok ama çok güzel oluyor. Umarım siz de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Zaten görüntüsü çok ama çok tatlı, şeker gibi oldular. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve bir şeyler aldıysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.